Merhaba, ben Plus Cloud şirketinde backend takımında Semih Yönet. Bugün size mikroservislerin serisinde bahsettiğim yapıların sonuncusundan bahsedeceğim. Bu yapıda asenkron çözümler ile ilgili odaklanacağız. Asenkron çözümlerin ise en optimal olarak düşünülen Amazon, Google gibi sistemlerin kullandığı mikroservis asenkron yapısından bahsedeceğim. Bu yapıda bir önceki videoda bahsettiğimden farklı olarak her istek öncesinde değil, sonrasında message bus'lara iletişim olmakta. Bu istek peki nasıl olmakta? Bu approach'u takip edebilmek için kendi mikroservis yapısından çok database yapısını da önemsememiz lazım. Normal bir mikroservis yapısında her bir servisin kendi database'i olmak. Bu database'te ise o servisin kullandığı bilgiler tutulmakta ve bunun dışında hiçbir data kullanılmamakta. Mesela product servisi ise, yani Amazon'un örneğine devam ediyorum. Amazon servisindeki bir product'ların olduğu bir servisse hiçbir kullanıcı bilgisi bu serviste bulunmamakta. Peki sepet servisinde kullanıcı bilgisi bulunmamakta ise hangi product'ı hangi user'ın sepetine eklediğini nasıl bileceğiz? Bunu bu approach'ta şu şekilde biliyoruz. Bir servis iletişim ile değil tüm dataları kendi database'inde tutarak hallediyor. Yani tek başına mesela bir önceki videolarda verdiğim örneğin devamı. Mesela sepete bir product'ı eklemek istediğimiz zaman sepete ekleye tıklıyoruz. Bu istek tamamen direkt sepet mikroservisine gidiyor ve bu sepet mikroservisinde hiçbir servise iletişim kurmadan kendisi halledebiliyor. Çünkü user'ın dataları da onda. Çünkü hangi product'ın ne olduğu datası da onda. Bu dataların hepsini de kendi database'inde tuttuğu için tüm işlemleri tek başına yapabilmekte. Yani tekil olarak mikroservis yapısı çalışabilmekte. Diğer servislerin hepsi durursa veya çökerse bu servis hala kendi işlemini yapabilmekte. Bir önceki approach'larda ise mesela asenkron bir şekilde diğerleriyle konuşuyor diyelim. Mesela bir önceki videoda verdiğim örneği tekrarlayayım. Bahsettiğim sepete ekleme örneğindeki diğer servis, mesela authorization veya authentication servisleri çökerse asenkron yapıda veya senkron yapıda diğer tarafa işlem öncesinde istek attığından ve bu bilginin ona ulaşmasını beklemeden işlemi bitiremeyeceğinden diğer hiçbir servis çalışmayı devam ettiremez. Yani sepete ekledikten sonra hangi user olduğunu belirleyemeyeceğinden sepete de ekleyemez. Bu da mikroservis yapısına aslında biraz daha karşı. Benim anlattığım örneklerde ise benim amacım şuydu. Yavaş bir şekilde mikroservis yapısının mimari taşlarını öğrenmek ve sonrasında bu videoda bahsettiğim yapıyı oluşturabilmek. İlk önce iletişimi senkron bir şekilde anlattık. Sonrasında asenkrona çevirip hızı arttırdık. Şimdi de dependability, yani servislerin birbirine ihtiyaç duyma özelliğini kaldırıyoruz. Peki bu approach'un negatif bir yanı var mı? Var. Ne yazık ki bu bahsettiğim hiçbir yöntem mükemmel değil. Mükemmel olsaydı sadece ondan bahsederdim. Bu yöntemde ise bir data bir sürü serviste data duplication yapmakta. Bu yüzden de biraz daha fazla yer ihtiyacımız olmakta. Mesela ben kendi user'ımı açtığım zaman, Semih Yönet user'ı açtığım zaman authorization'da bir şeyleri satın alma yerinde, transaction servisinde bu servislerde hep benim user'ımın olması gerekmekte. Ve 3 kez Semih Yönet, Semih Yönet, Semih Yönet yazılması gerekmekte. Fakat bu ne kadar kötü bir şey olsa ve database kurma prensiplerinde bunu data duplication'dan kurtulmaya çalışsak bile hız kazandığımız için daha fazla data olması o kadar önemli değil. Çünkü hız şu anki mikroservis yapılarında veya şu an bir backend servisi hazırlarken en önemli olan şeylerden biri hız ve dependability. Yani bu servisi yaptığımız zaman hem güvenilir oluyor hem de çok daha hızlı oluyor. Çünkü tüm işlem kendi içinde oluyor. Bu yüzden bu değiş tokuşu, yani tamam biraz daha fazla data duplication olacak. Biraz yazdığımız şeyleri farklı database'lerde tutacağız. Bu değiş tokuş yapmak daha mantıklı oluyor. Çünkü dediğim gibi hız en önemli şeylerden ve data duplication yaptığınız ve harcadığınız memory
cidden çok ucuz mecralarla, yani fiyatı az mecralarla satın alınabilmekte. Datanızı daha çok data kurabilirsiniz. Kendi kurduğunuz sisteminize daha farklı gigabaytlar ekleyebilirsiniz. Daha büyütebilirsiniz sisteminizi. Fakat hızınızı arttırmak cidden çok zor. Ve şuna da değinmek isterim. Bizim şirketimiz Plus Clouds hem güvenilirlik hem de uygunluk açısından rakiplerimizden fiyat performans olarak çok daha kullanışlı olmaktayız. Ve sisteminizi mesela mikroservise geçirirken bizim servislerimizden datanızı kolaylıkla ve de fazla maliyetini arttırmadan arttırabilmektesiniz. Bu yüzden bu approach'u mikroservis yapısına geçiyorsanız kullanmanızı cidden öneririm. Bunun dışında mikroservis felsefelerini de internetten araştırırsanız görebileceksiniz. Mikroservis çok yaygın bir topik olmaya başladı ve cidden çok fazla kaynak var. Ama bu bahsettiğim örnekleri anladıysanız güzel bir giriş yapmışsınız demektir ve benim size önerim bundan sonra biraz daha kendi projelerinizi mikroservise çevirerek biraz daha tecrübe kazanmanız olmak.